Lezzetli İkramlar kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, nefis bir poğaça tarifi paylaşmak istedim. Yapılışı oldukça kolay ve gerçekten çok lezzetli bir poğaça tarifi. Buyurun o zaman nasıl yapmışım? Hemen tarifimin yapım aşamalarına geçelim. Poğaçanın hamuru için öncelikle uygun bir yoğurma kabına 1 paket kuru mayayı ilave ediyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar toz şekerimi ilave ettikten sonra 1,5 su bardağı kadar da ılık sütümü ilave ediyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim su bardağıdır. Şeker eriyene kadar spatula yardımıyla gördüğünüz gibi malzemelerimi karıştırmaya başlıyorum. Poğaçanın hamuru için kullandığınız sıvıların mutlaka ılık olmasına dikkat edin. Mayanın aktifleşmesi için bu oldukça önemli bir konu. Şimdi üzerini bir kapakla kapatıyorum ve mayanın aktifleşmesi için yaklaşık 15 dakika kadar bu şekilde bekleteceğim. Bu sayede yaptığımız poğaçalar daha yumuşak olacaktır. Şimdi de gördüğünüz gibi 15 dakikanın sonunda mayam yeterince aktifleşti ve şimdi diğer malzemelerimi eklemeye devam ediyorum. 1 çay bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağımı ilave ettikten sonra üzerine 1 şişe maden suyumu ilave ediyorum. Biraz karıştırdıktan sonra şimdi de bir tane yumurta ilave ediyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Akını üzerine ilave ettikten sonra güzelce biraz karıştırdıktan sonra un ilavesine geçiyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Unumun bir kısmını gördüğünüz gibi ilave ettim. Şimdi spatulamla hamurum biraz yoğunlaşana kadar hamurumu gördüğünüz gibi spatulamla karıştırmaya başlıyorum. Daha sonra kalan unumu da aynı şekilde ilave edip hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Benim hamurum 5,5 su bardağı un aldı ama sizlerin unun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Her un markası gerçekten aynı olmuyor. Bazıları çok alabiliyor, bazıları da az alabiliyor. Sizler ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Oldukça yumuşak bir hamur yoğuracağız. Ele yapışan bir hamur yoğuracağız. Ele yapışan pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamurumu gördüğünüz gibi yumruklaya yumruklaya hamurumu güzelce yoğuracağım. Tüm hamur işi tariflerimde söylediğim gibi mutlaka ama mutlaka yaptığınız hamur işlerini mutlaka güzelce yoğurun. İyice yoğurun ki yaptığınız sonuçlardan etkili sonuçlar alabilirsiniz. Yani hamur işleriniz daha güzel olacaktır. Yaptığınız poğaçalar, börekler ve ekmekler bu şekilde daha lezzetli olacaktır. Gördüğünüz gibi ben hamurumu yeteri kadar toparladım. Dediğim gibi hafif ele yapışan yumuşaklıkta bir hamur yoğuralım. Hamurumun yoğurma işlemini tamamladıktan sonra üzerini streçle örtüyorum. Ilık bir ortamda tamına 1 saat kadar hamurumu mayalandıracağım. Gördüğünüz gibi hamurum yeteri kadar kabardı. Neredeyse 2 veya 3 katına kadar çıktı. Fırınınızı 50 dereceye ayarlayarak da ılık bir ortamda hamurunuzu mayalandırabilirsiniz. Şimdi hamurumu havasını alıyorum. Öncelikle havasını aldıktan sonra hamurumu masaya alacağım ve bezelere ayırmaya başlayacağım. Hamurun havasını mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde maya kokusu veya tadı gelirse sizleri rahatsız edebilir. Hamur dediğim gibi ele yapışan bir kıvamda olduğu için öncelikle bir miktar sıvı yağla elimi yağladım gördüğünüz gibi ve şimdi de hamurumu bezelere ayırıyorum. Toplamda 15 tane poğaça hamuru elde ettim. Siz dilerseniz bu sayıyı arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Hamurlarımı daha kolay açabilmem için üzerlerini temiz bir poşetle örtüyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar bu şekilde dinlendireceğim ve daha sonra hamurlarımı şekil verme aşamasına geçeceğim. 10 dakikanın sonunda şimdi de poğaça hamurlarımı teker teker açmaya başlıyorum. Ben iç harcı olarak içerisine beyaz peynir kullanmak istedim. Siz dilerseniz farklı iç harçları kullanabilirsiniz.
Yeteri büyüklükte açtıktan sonra çay tabağı büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Tam ortasına gelecek şekilde bir çay kaşığı kadar da beyaz peynirimi ilave ettikten sonra gördüğünüz gibi ortaya doğru kenarlardan kapatıyorum ve fırın kağıdı serdiğim fırın tepsime alıyorum teker teker. Sizler poğaçamın şeklini izlerken ben de sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında olumlu, olumsuz herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilir, kanalımın büyümesinde yardımcı olabilirsiniz. Tüm poğaçalarımın şeklini verdikten sonra şimdi üzerine tekrardan örtüyorum temiz bir poşetle. Tepsi mayası için yaklaşık 15 dakika kadar tepsi mayasında bekleteceğim. Mayalı hamurlarınızı mutlaka tepsi mayasında bekletmenizi tavsiye ediyorum. Poğaçalarınız veya yaptığınız hamur işleri daha yumuşak olacaktır. Gördüğünüz gibi poğaçalarım neredeyse 2 katına kadar çıktılar. Şimdi üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını poğaçalarımın her tarafına gelecek şekilde üzerlerine süreceğim. Poğaçalarınızın daha parlak olmasını, gözükmesini isterseniz içerisine bir çay kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de herhangi bir şey aklınıza takılırsa yorumlar kısmına yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca tarifimde kullandığım tüm malzemeleri, ölçüleri ve miktarları ile birlikte videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Yumurta sarısını sürdükten sonra şimdi de görsel açısından üzerlerine gördüğünüz gibi çörek otu serpiştiriyorum. Dilerseniz susam veya haşhaş da serpiştirebilirsiniz. Poğaçalarımı bu şekilde hazırladıktan sonra 190 dereceye ayarladığım alt üst ayar fansız fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Süre olarak fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Sizler kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Oldukça yumuşak, pamuk gibi gerçekten şahane bir tarif. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel, çok şahane oldular. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Poğaçalarımın bir kısmına tereyağı kullandım iç harcı olarak. Tereyağı sürdüm. Siz dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Diğer yarısına ise beyaz peynir kullanmıştım. Sabah kahvaltılarınızda çocuklarınızın beslenmesine yapabileceğiniz gerçekten muhteşem bir poğaça tarifi oldu. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni ve yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Ve bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.